Finalde yaşanacak büyük sürprizler milyonları ekranlara kilitleyecek. Eşref Rüya'nın finalinde mutlu son mu, mutsuz son mu izleyeceğiz? Bu konuyla ilgili çok kritik gelişmeler ve kaçırmamanız gereken detaylar var. Finalde kimler ölecek? Eşref, ihtiyarı ve kızını bulabilecek mi? Nisan ölüyor mu? Yoksa her şey Eşref'in komadayken gördüğü bir rüya mı? Finalde Eşref'i ve Nisan'ı son kez peş peşe büyük olaylar bekliyor. Kadir ise hiç beklemediği bir son yaşayacak. Şimdi tüm bunlardan ve daha fazlasından finalle ilgili sürpriz gelişmelerden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Ve artık final zamanı geldi. Keşke final olmasaydı diyoruz ancak artık karar verildi. Aslında 3. sezon için daha çok hikaye vardı. Uğur Yücel ihtiyar rolüne çok yakıştı. İhtiyarla ilgili en az bir sezon daha çekilebilirdi. İhtiyarı sadece 2 bölüm görmek yetmedi. Şimdiye kadar Eşref'le Nisan'ın rüya yüzleşmesini bile izleyemedik. Bu senaryoda izleyicinin kursağında kaldı. Fakat artık bunların pek bir önemi kalmadı. Çünkü önümüzdeki bölüm veda bölümü oluyor. Aylarca birbirlerinden ayrı kalan Eşref'le Nisan kavuştu ancak yarım kaldılar. Çünkü ihtiyar bebeklerini alarak uzaklaştı. Eşref'le Kadir'in son kez yaptığı işbirliği, yetimlerin son defa kenetlenmesi ve ihtiyarın mekanının basılması seyir zevki açısından çok iyiydi. Ve bunun olması bile Eşref için büyük başarı. Çünkü ihtiyar gerçekten de büyük bir güce sahip. Daima Eşref'ten bir adım önde oldu. Fakat final bölümünde işler değişecek. Şimdi ilk olarak mutlu son ihtimalini ve bu yöndeki önemli detayları konuşalım. Nisan karnındaki bebekle konuşurken baban geldiğinde rüyamız gerçek olacak diyerek aslında mutlu son sinyali verdi. Çünkü Eşref geldi ve Nisan'la kavuştular. Final bölümünde Eşref'le ekibini bekleyen sıradaki iş ihtiyarı yakalayıp bebeği onun elinden almak olacak. Mutlu son ihtimaline göre yeni bölümde Eşref, ihtiyarı yakaladıktan sonra ölümüne de sebep olacak. Önce kızını onun elinden alacak, ardından ilaçlarını vermeyerek ölümüne sebep olacak. Çünkü ihtiyar ilacını alamazsa nefes darlığından gider. Böylece Eşref ihtiyar defterini tamamen kapatmış olur ve herkes rahat bir nefes alır. Hatta ihtiyarın ölümüyle ilgili son bölümde Kadir, "Annemin intikamını ben alamasam bile Eşref alacak" diyerek ince bir sinyal verdi. Kısacası Eşref, ihtiyarın biletini kesip bebeğini aldıktan sonra her şey bitmiş olacak. Böyle bir senaryoda Eşref, Nisan'ı ve kızı Rüya'yı alarak uzun zamandır yapmayı planladığı yeni başlangıca adım atar. Herkesi ve her şeyi geride bırakıp hayal ettikleri yere giderek mutlu bir hayat için yeni bir sayfa açarlar. 2-3 bölüm önce Eşref Nisan'a İtalya'nın Toskana şehrinde bir ev aldığını ve orada mutlu bir hayat süreceklerini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde Necip Memili'nin sette bir uçağa el sallarken yaptığı paylaşım dikkatimi çekti. Bunu bir spoiler olarak algılarsak, finalde Eşref'le Nisan uçağa binip hayal ettikleri o hayata doğru yolculuk yapacaklar. Mutlu son senaryosunda dizinin ilk bölümündeki Eşref'in öldüğü sahne ise Eşref'in kötü bir rüyası olarak gösterilebilir. Ayrıca mutlu sonla biterse Gürdal'la Gonca'yı evlenmiş şekilde görürüz. Faruk'la Irmak'tan da bir sürpriz gelirse şaşırmayız. Elbette finalin bu şekilde mutlu sonla bitmesini umuyoruz. Peki ya mutsuz sonla biterse? Şimdi gelelim bu ihtimale ve diğer sürpriz gelişmelere. Şimdiye kadar birçok kez mutsuz son vurgusu yapılmıştı ve bunlardan önceki videolarımızda bahsetmiştik. Eğer finalde mutsuz son olursa dizinin 1. bölümündeki Eşref'in öldüğü sahne gerçek olacak demektir. Bu ihtimale göre finalde Nisan ölebilir. Eşref'in kızını da zaten ihtiyar aldı. Böyle bir durumda Eşref'in yaşamak için bir sebebi kalmıyor. Bu nedenle ilk bölümde dış sesin de anlattığı gibi ihtiyar tarafından kendisine kurulan pusudan haberi olmasına rağmen hiçbir şey yapmadı. Sadece Nisan'ın afişine bakıp ölmeyi bekledi ve sonunda da ölerek hayata veda etti. Belki de güzel anlar ve mutlu sahneler Eşref'in komadayken gördüğü rüyalardır. Aslında her şey çok kötü bitmiştir. Fakat umarız dizi bu şekilde mutsuz sonla değil, az önce anlattığımız gibi mutlu sonla biter. Ancak mutsuz sonu kesin olarak yaşayacak biri var. O da Kadir. Çünkü finalde Çiğdem'in ölümünü izleyeceğiz. Yaşadığı hayattan zevk almayan ve ölmek isteyen Çiğdem muhtemelen kendi canına kıyacak. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir cenaze sahnesi çekildi ve finalde Kadir Çiğdem'i kaybederek büyük bir acı yaşayacak. Ayrıca finalde Kadir'in Eşref'e büyük sırrı açıklamasını bekliyorum. Yakup Baba'yı öldürdüğünü Eşref'e açıklayarak bir nebze de olsa içini rahatlatmaya çalışacak. Bu durumda Kadir'le Eşref yine düşman olarak kalmış olurlar. Yani Kadir için pek mutlu son gözükmüyor. Her durumda kendisini büyük bir acı ve vicdan azabı bekliyor. Evet dostlar, daha diziye doyamadık ve 3. sezonun olmasını istiyorduk fakat final zamanı geldi. Peki sizce final mutlu sonla mı bitmeli, mutsuz sonla mı? Elbette mutsuz sonla bitmesi akılda kalıcılık açısından daha etkili olur. Sizler de yorumlara finalle ilgili düşüncelerinizi mutlaka yazın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.